Sen de ben de böyle bir coğrafyada dünyaya gelebilirdik. Benim nezdimde burada bir soykırım yapılıyor. Sadece 2021 yılından beri ki hani 100 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. 3.4 milyon insan ülkeden çıkmak zorunda kalmış. Yani vatansızlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu ben Myanmar'a gelince anladım. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. 1948'den beri iç savaşın sürdüğü Myanmar sokaklarından hepinize selamlar. Bugün Myanmar'daki son günüm. 2 haftadır buradayım. 2 haftadır biraz gözlemledim. Gidebildiğim kadar sınıra yakın yerlere gittim. Buradaki lokal insanlarla konuştum, muhaliflerle konuştum, devlet yanlısı insanlarla konuştum. Ve en son dedim ki Melih gitmeden önce hem belki birileri buraya gelmek ister, onlar için bir video çekersin. Hem de bir izah et bakalım şu Myanmar'da neler oluyormuş. Bu Arakanlar Müslüman konusu, aynı zamanda işte junta, bu gibi konulara biraz bir değin bakalım. Ben de çünkü buraya gelmeden önce tabii ki internette bir şeyler okuyoruz ama gerçek anlamda ne olduğunu da tam pek bilemiyoruz. Çünkü yazanlar da taraflı yazabiliyor. Diyeceksiniz ki belki bu da bir taraflı. Çünkü ben de Müslümanım. Ama buraya gelince anladım ki olay sadece Müslüman Budist meselesi değilmiş. Olayın altında daha farklı konular varmış. Bir defa bu iç savaşlar, bu askeri müdahaleler yani son yıllarda olan şeyler değilmiş dostlar. Yani bu 1948'den bu yana devam ediyor. Bu karışıklıkların aslında bu fitneyi de İngiltere atmış. İngiltere geliyor zamanında Hindistan'dan bir grup, yine Bangladeş'ten bir grup insanı getiriyor Myanmar'a. Onlar tabii ki uzun süre burada yaşıyor ve onlar da yasal haklarını, insani haklarını ellerine almak için mücadele veriyorlar. Ki aslında bu mücadeleleri de karşı tarafta siz bizim ülkemizi bölmek istiyorsunuz olarak adlandırılıyor. Hatta terörist olarak adlandırıyorlar. Ve derken 2017 yılında şöyle bir olay oluyor. Burada bir Budist kadına 3 tane Müslüman tecavüz ediyor ve öldürüyorlar. Evet, burada polis varmış. O yüzden şuradan geçeyim. Sonra kayda gelelim, devam edelim. Bu tarz yerlerde gerçekten video çekmek de çok kolay olmuyor. Bir yandan etrafı da böyle gözlemlemeniz gerekiyor. Belli kelimeleri de seçmeye çalışıyorum şimdi sokakta olduğum için. Belli anahtar kelimeler var. O yüzden böyle her şey her yerde rahat bir şekilde konuşulamıyor maalesef. Bunu yapmaya çalışan insanlar bastırılmış. Şimdi burada 2015 seçimlerinde hanımefendi var. Bu arada barış ödülünü almış bir hanımefendi. 15 yıl bir fiil el hapsine mahkum edilmiş. Sonra demokrasi mücadelesi vermiş derken babası da çok önemli bir karakter, milli kahraman ve neticesinde seçimi kazanıyor. Seçimi kazandıktan sonra da yine 2021 yılında askeri junta hükümete müdahale ediyor ve elini masaya koyup kendi güçlerini ellerine tekrardan alıyorlar. 24 yıldan tekrardan hüküm yiyor Suu Kyi. Bu arada da bu Arakanlı Müslümanların, ki burada kelimeyi doğru seçmek gerekiyor. Şimdi Arakanlı Müslümanlara benim nezdimde burada bir soykırım yapılıyor. Diyeceksiniz ki bu da kesinleşmiş bir şey değil. Hala mahkemede, evet, Uluslararası İnsan Hakları Divan Kurulu'nda mahkemede. Buradaki aslında en büyük savunuculardan bir tanesi de Türkiye. Malumunuz bu 2017'deki Arakan olayları, çok büyük katliamlar olduğu zaman Türkiye sessiz kalmadı. Hatta birçok insani yardımda bulundu. Ben hem buradaki insanlara sordum hem buraya gelince de araştırdığım kadarıyla şimdi buradaki askeri junta birçok drone, İHA, SİHA falan kullanıyor. Ben dedim ki acaba bunların kaynakları nereler? Kimler acaba bunlara yardımcı oluyor? Kimler acaba bunlara kaynak sağlıyor diye biraz baktım hangi ülkeler. Tabii ki Çin var, İran ve Rusya. Türkiye kesinlikle herhangi bir lojistik destek sağlamıyor. Sadece Arakan'daki Müslümanlara lojistik destek, yemek, gıda ihtiyaçlarını karşılıyor ki orada hani hala bir açlık mücadelesi var. Hala bir varoluş mücadelesi var. O insanlar kimliklerini kazanmaya çalışıyorlar ama burada da sistemli olarak hükümet tarafından üremeleri, düğünleri, işte eğitimleri ellerinden alınıyor. Şu anda oralar hep abluka altında. Yani hiç insani olmayan şartlarda mücadele ediyorlar. Gerçekten çok çok zor. Bir şeyin soykırım olması için sistemli olması gerekiyor. Orada da sistemli bir şekilde aslında uygulanan politikalar var ve bu politikaların hiçbirisi insani değil. Bununla alakalı da tabii ki Uluslararası Adalet Divanı'nda Türkiye gibi birkaç tane ülke mücadelelerini, hukuksal mücadeleleri veriyor. Tabii şu son zamana geldiğimizde, yani 2026'ya geldiğimizde eskisi kadar bu inanç kavgalarının olmadığı
görülüyor. Daha çok şu anda burada iki kavgaya, iki tartışmaya, iki mücadeleye şahit oluyorsunuz. Bir tanesi muhaliflerin oluşturduğu bir topluluk. Çünkü burada bir grup yok arkadaşlar. Eğer farklı etnik gruplar var. Onlar toplanıp şu anda askeri diktatörlüğe karşı mücadele veriyorlar. Askeriye de kesinlikle dinlemiyor. Hatta 2026 yılında işte bu yıl Ocak ayında temsili bir seçim yapıyor ve kendisini başkan olarak ilan ediyor. Hani böyle hiç kimse tanımıyor başkanlığını normalde baktığınız zaman. Ama yani adam benim dediğim diyor ve bu şekilde bir politikayla devam ediyor. İnsanlar bu sistemden her ne kadar ya mağdur da olsa, bu sistemden memnun olmasalar da değiştirmek için bazıları tabii ki silahlı mücadeleye giriyor. Bu diğer etnik grupların oluşturduğu sivil kuruluşlar, hello my friend, Türkiye kuruluşlar tabii ki silahlanıyor. Onlar da bu eski dronlara işte bomba takarak bir şey yaparak bu şekilde mücadele ediyor. Ki yine aynı şekilde Myanmar ordusu da en zayıf haline gelmiş arkadaşlar. Şu anda ülkenin sadece %20'si kontrolleri altında, %80'i muhaliflerin kontrolü altında. Buraya geldiğiniz zaman da hani şöyle kısaca birkaç tane bilgi vereyim. Belki hani siz de gelip Myanmar'ı da bir göreyim dersiniz bir gün. Belki o zaman imkanlar, şartlar ve güvenlik daha da güzel olur. Gelirseniz bu arada giriş $50. O 28 günlük bir vize veriyorlar size. Bunun yanında geldiğiniz zaman zaten birkaç tane yere gezebiliyorsunuz. Birkaç yeri görebiliyorsunuz. Onlar da zaten belli şehirler. Belli şehirlerin dışarısında zaten asker bulmak zor. Orada hep muhaliflerin kontrolü altında. Dağlarda, köylerde, şehirlerde. Öyle bir atmosferde de yani turiste bir zarar vermezler diyorlar ama aslında şöyle, buradaki insanlar kendi canının, kendi hayatının derdinde. O yüzden yani turizmle filan da pek kimsenin ilgileneceği yok. Öyle bir hassasiyetleri de yok. O yüzden yani bu ülkelerde şu anda seyahat etmek çok zor. Zaten elektrik kesintisi oluyor. Videoları izlemediyseniz tavsiye ederim. Bir yandan hayat bakın devam ediyor. Evet. İnsanlar bir yandan da eğleniyor. Sosyalleşmeye çalışıyorlar. Ellerinden geldiğince yani bu savaşın aslında psikolojik etkilerini de aşmaya çalışıyorlar ki hiç de kolay değil. Bazı insanlarla tanıştım. O insanların kardeşleri vefat etmiş. Özellikle neredeydi? Bagan diye bir yere gittim. Turistik bir yer. Çok güzel böyle tapınakların olduğu. Masalsı bir yer baktığınız zaman. Yani oranın ne kadar turist potansiyeli olduğunu size izah edemem. Çok güzel. Hatta burada da karşılaştığım bir kişi orada bir problem yok dedi. Ben de oraya gittim. Oraya gittikten sonra baktım ki saat 8'den sonra bomba sesi falan duyuyorsunuz. Yani uçaklarla falan bomba atıyorlar. Bir nehir bölüyor şehri. Nehrin bir kısmında hala büyük kavgalar, gürültüler devam ediyor. Arkadaşa dedim ki ya dedim sen dedim böyle diyorsun ama hani nehrin diğer kısmında hala savaş var. Ölen insanlar falan var diyorum. Sonra çocuk durdu. Bunu nereden biliyorsun dedi ya. Dedim ki ya ben insanlarla sohbet ediyorum ve dedim bir izleyicilerim var. Onlara da elimden geldiğince doğru bilgiyi aktarmaya çalışıyorum dedim. Adam bir şaşırdı. Yani hani dedi ki sen bir gezginsin. Hani okuyorsun, araştırıyorsun ve insanlara o şekilde aktarıyorsun dedi. Elimden geldiğince ben objektif olarak bu olayı yorumlamaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi olay sadece Müslüman, Budist mevzusu da değil ki. Şimdi ben bu videoyu çekerken de bir Budist tapınağının içerisine girdim. Biraz sesten uzaklaşmak için. Ama dünyaya kapatmışlar mesela. Şu an oradaki Müslümanlar hala çok zor şartlarda, insani olmayan şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Hep duyduk ya Arakanlı Müslümanlar, Arakanlı Müslümanlar. Bir de öyle bir şey ki şimdi halkı düşünün. Arkadaşlar halkın ne gücü olacak? Bir de bir yabancı bir ülkedesiniz yani Budist bir ülkedesiniz. Farklı bir inanca sahip yani hükümet Budistleri destekliyor. Myanmarlı azınlıklar var. Onlar kendilerini destekliyorlar ve biraz azınlık Müslüman. Onlar da iki çatışmanın arasında tabiri caizse çapraz ateşte hayat mücadelesi veriyorlar. Sadece 2021 yılından beri ki hani eminim ki bu birse bir diyorlarsa o 3'tür 5'tir. 100 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. 3.4 milyon insan ülkeden çıkmak zorunda kalmış. Bunlardan bir kısmı işte o Arakanlılar imkanı olan tabii ki farklı ülkelere gidiyor. En yakında olan Bangladeş sınırında günlerce o nehirlerde bir oraya yana gidip bir bu yana giden insanlar, işte teknelerin batmasıyla vefat eden insanlar, çoluk çocuk perperişan olan insanlar ki belgeselleri izlediğim zaman ya böyle duygulanmamak elde değil ya. Yani hayatın ben neresindeyim diyorum. Yani şöyle bir hayata başlasam diyorsun. Ne yapabilirdim acaba? Nasıl bir psikolojide olabilirdim? Yani şımaracağınız hiç kimse yok böyle bir hayatlarda. Hayatta kalmanız gerekiyor. Mücadele etmeniz gerekiyor.
oturup işte ağlayıp mızmızlanacak bir durumunuz da yok. O yüzden belgeselleri izlemeye böyle kalbim dayanmadı. O kadar kötü durumlar vardı. Şu anda da hala o oluşturdukları kamplarda hayat mücadelelerine devam ediyorlar. Bir yandan da bu 3,4 milyon insan nereye gitti? Tabii ki buradaki Asya seyahatlerimde de çok fazla karşılaşmıştım. Tayland'da birçok Myanmarlı ile karşılaştım. Malezya'da yine aynı şekilde Myanmarlılarla karşılaştım. Ve bu adamlar orada genelde en pis işleri yapıyorlar arkadaşlar. En kötü işleri yapıyorlar. Yani burada tabii ki size bir spiker gibi, bir savaş muhabiri gibi burayı anlatmak istiyorum. Bir de bu olayın bir duygu kısmı var. Bir de empati kısmı var. Bir de kendi yorumlarımız ve duygularımız var. Yani vatansızlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu ben Myanmar'a gelince anladım. Yani demokrasi güzel bir şey. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, yani bir şeyin zorla işte bu benim, ben yapıyorum, diktatörlüğün ne kadar kötü bir şey olduğunu İnsan bu gibi ülkelerde çok net bir şekilde anlıyor. Yani diktatörlükte benim dediğim bu kardeşim. Bunun aksini söyleyen herkesi tabiri caizse asarım, keserim. Öyle bir tavır var ki kendi halkını bombalıyor ya. Ya ben buradaki konuştuğum insanlarda şöyle bir şey diyorum. Düşünün, burası bizim depremimiz olmuştu ya, işte Hatay'da deprem oldu ya bizim. Ben yine ondan önce burada Myanmar'da çok büyük bir deprem oluyor. Depremden sonra insanlar canı havliyle işte dışarı sağa sola çıkıyor ve buranın askeri cuntası bunu bir fırsat bilerek o depremden kaçan muhaliflerin üzerine bomba atıyor. Uçakla bombalıyor. Bu olay Myanmar'da yaşanıyor. Yani ben o geçtiğim yollarda, gezdiğim yollarda ki hani size konuşmalarım üzerine elimdeki görüntüleri vereceğim ama özellikle askeri kontrol noktasında falan kendimi hiç riske atmak istemedim. Hatta yaşadığım çok ilginç bir olay var. Böyle telefonlayım, vakit geçiriyorum telefonda. Yanımdaki kişi dokundu, böyle bir şeyler söyledi. Kulaklığımı çıkarttım. Dedi ki telefonunu dedi sakla dedi. Dedim niye telefonu saklayacağım falan. Dedi ki askeri kontrol noktası var dedi. Ben de panik yaptım. Hatta böyle şeye falan bastım. Flaşı açtım, ışığı açtım. Sonra herkes böyle bir panikledi derken kimse görmedi. Bir şey olmadı ama şunu anladım ki yani özellikle kontrol noktalarında falan insanlar kesinlikle telefonları eline almıyorlar. Çok fazla uyarı oldu. Bir tane turistin bu yüzden tutuklandığını söylediler. Bunun yanında ben de biraz araştırdım. Gerçekten böyle olaylar oluyor mu diye. 2017'deki olaylarda TRT World ekibi buraya geliyor ve buradaki parlamentonun üzerinde drone uçuruyorlar. Birkaç ay boyunca cezaevinde yatmışlar burada arkadaşlar. Çok şaşırdım bunu okuyunca. Bilmiyordum yani, buraya gelince öğrendim. Dedim ki çünkü bazı yerlerde çekim yapıyoruz, elimizde kamera oluyor. Diyorum ya bir anda paket olup benden haber alınamaz. Çünkü buraya gelmeden önce yine güvenlik kısmını çok fazla araştırıyorsunuz. Çünkü tamam, bir ülkeyi görmek istiyorum. Bir de buradaki yaşanan olayları da görmek istiyorum. Benim için seyahat etmek sadece işte çok büyük binaların olduğu ülkeleri, çok zengin olan ülkeleri gezmek değil. Yani sonuçta bir hayat mücadelesi, inançlar, kültürler, bu insanların da inançları var. Bu insanların da sokak kültürleri var ki yaşayan bir ülke aslında. Savaş olmasa Myanmar bence çok güzel bir ülke. Yani sokak lezzetlerinin olduğu, hayatın yani hep bir aktif olduğu bir ülke. Ama savaşla beraber işte diyorum ya, elektrik kesintileri, internet kesintileri, tabii ki bu elektrik kesintileri yemeğin kalitesine de etki ediyor. Yemek kalitesiz oluyor, besin zehirlenmesi yaşama ihtimaliniz yüksek. Yerlerde, sokaklarda hep fare geziyor. Bunları ben hep yaşayarak, gözlemleyerek gördüm. Yani bunlar benim okuduğum değil, bunlar benim bizzat gözlemleyip deneyimlediğim şeyler. O yüzden yani bu gibi atmosferde yaşamak gerçekten çok zor. Bu gibi ülkelerde, iç savaşın olduğu bir ülkede yani para çekmek gibi basit eylemler bile bazen bir krize dönüşebiliyor. Ben bir yabancı olarak bu krize düştüm. O yüzden hani buraya gelecek olan falan varsa yanında kesinlikle bol miktarda nakit getirsin. Nakit getirirken de sokakta bozdurmasın. Videolarımı izleyenler bilecektir. Yani buradaki kriz atmosferini, buradaki bu kontrolsüzlüğü fırsata çevirmeye çalışan kötü, karaktersiz insanlar var. Onlar da işte para bozdururken dolandırmaya çalışıyor. Taksiye binince dolandırmaya çalışıyor. İşte ben havalimanına gidip gelecektim. Daha doğrusu tek yön gidecektim. 50 dolar falan istedi benden. Aynı yolu 13 dolara geldim. Hani böyle şeyler çok fazla oluyor. Orada da niye işte hani insan karnını doyuramadığı müddetçe, konaklayacak bir yer bulamayınca, refah seviyesine ulaşamayınca, bir de bakınca dünyada farklı farklı hayatlar, insanlar var. Ne diyor? Ya onun için herhangi bir ahlaki bir problem olmuyor bu gibi davranışlarda bulunca. Yapıyor, geçiyor yani. Hani seni kandırmış, kandırmamış, bir gün gelecek. Veyahut da polise inkar edecek. Veyahut da polis gelmeyecek bile. Yani polis kendi işinde, kendi derdinde. Bu gibi şeyler de benim Myanmar'daki seyahatimden böyle aldığım küçük notlardan bir tanesi.
Bu arada dedim ya, buranın %20'si %25'i askeri kontrolün altında. Diğer yollarda falan geçerken tabii ki ıssızlıklar var böyle. Yani hani incin top oynuyor. Öyle yerlerden geçtik. Ülkeye bakmayın, yani ülke küçük gibi görünüyor. Belki çoğu insan Myanmar nerede falan diyor ama bayağı bir büyük bir ülke. Normaldeki nüfusu da hani göç öncesinde 55 milyon falan. Zenginliği olan bir ülke. Yeraltı madenleri olan, çok değerli yeşim taşları olan, çok değerli diğer taşları olan bir ülke. Ama gel gelelim, savaş olunca hepsi, yani hiçbirinin hiçbir anlamı yok. Oradaki yeşim taşlarının satıldığı pazarlara bile gittim. Abi Çin pazarı eline almış. Bak, hem buradaki insan gücünden faydalanıyorlar ki burada insanlar aylık 100 dolara çalışıyor arkadaşlar. 100 dolara hayatlarını idame ettiriyorlar. Buradaki parayı kazanan insanlar yurt dışından gelip öğretmenlik yapan insanlar. Ki daha önceki videolarda da bu konuya bahsettim. Şimdi buradaki öğretmenler durumu protesto ediyor. Bu askeri cuntayı protesto ediyor. İnsanlar işlerini bırakıyor ki 150 binden fazla öğretmenden bahsediyorlar. Askeri junta da yurt dışından öğretmen getirtiyor. Bunları 100 dolar veriyorsa onlara 1000 dolar veriyor. Daha fazlasını veriyor. Ve böyle olunca da adam mesela burada geliyor 100 dolara, 150 dolara çok güzel bir yerde ev kiralıyor. 1000-1500 artık 2000 dolar belki para kazanıyor. Kendi öğretmeni, kendi vatandaşı aç, belki daha farklı bir ülkeye gidiyor veyahut da daha farklı işler yapıyor, öğretmenlik yapmıyor. Yurt dışından gelen insan, batılı insan da burada hem ciddi miktarda paralar kazanıyor hem de rahat imkanlarda, şartlarda yaşıyor. Böyle de bir çifte standart var burada. Hani bu kötü bir şey demek istemiyorum. O insanlar da hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ama bir yandan da insanlar protesto ediyor. Muhalif kısım şeyi istemiyor yani. Buraya turist gelsin de istemiyor pek fazla. Şöyle ya diyor ki, yani YouTuber'lar buraya gelip burada her şeyin normal olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Burada normal olan bir şey yok. Hala kırsallarda savaş var. Her ne kadar şehir merkezlerinde savaşı hissedemeseniz de kırsallarda insanlar savaşları hissediyorlar. Hatta tamamen izole, kapalı bir atmosfer, bir dünya oluşturmuşlar. Bu Suu Kyi'den size bahsettim, yani o şu andaki sürgün demeyeyim, hatta şu anda tutuklu olan, aslında devlet başkanı olması gereken, tutsak olan devlet liderlerinin şu anda nerede olduğu belli değil. Yani haber alınamıyor. O kadar dünyayla bağlantısı, ilintisi kesilmiş biri. Ki Suu Kyi ile de şöyle alakalı bir anekdot paylaşayım. Bu soykırımla alakalı divanda tabii ki bir hak arayışı oluyor. Hak arayışında da bu junta'nın soykırım yaptığı söyleniyor. Suu Kyi de askeri juntasını savunuyor. Diyor ki onlar bu soykırım yapmadı. Bu bizim işte kendi milli savunmamızla alakalı olan bir şey diyor. Aynı savunduğu askerler onu tekrardan hapse gönderiyor. Yani bir nevi aslında savunduğu sistem onu ısırıyor. Onu tekrardan hapse gönderiyor. Böyle gün içerisinde şehre baktığınız zaman herhangi bir şey hissetmiyorsunuz dostlar. Bu arada ben de öyle hissettim. Yani buradaki festivallere de katıldım, konserleri de gördünüz. Yani insanlar her ne kadar savaş olursa olsun hayatlarını idame ettiriyorlar. Ama tabii ki siz bir de burada kardeşini bu savaşta kaybeden insanlarla konuşun. İnsanlar diyorum ya, burada şu anda yine birbirini kırmaya, birbirini yıpratmaya devam ediyor. Yani sadece şu andaki junta bir şehir juntası. Yani sadece şehirde varlar. Kırsalda hiçbir şekilde yoklar. Ben de arkadaşlara soruyorum, yani ne olarak görüyorsunuz? Gelecekte umut var mı diyorum, değişir mi diyorum bir şeyler. Onlar da pek umutlu olmadıklarını söylüyorlar. Çünkü bu dediğim gibi 1948 yılından beri devam eden bir mücadele, iç savaşlar, karışıklıklar. Yani son zamanlarda özellikle şeyi ben sordum. Hani Müslümanlarla alakalı bir müdahale devam ediyor mu? Yani onlar katlediliyor mu? Onlar da şu anda Müslümanlarla alakalı bir şey olmadığını söylediler. Tabii ki bu bir söylem. Belli bölgelere kesinlikle giriş çıkış yasak. Bazı yerlere özel izin gerekiyor filan ki böyle kamerayla çıkıp kamerayla çekim yapmak filan yani mümkün değil. O yüzden ben de buradaki süreçte çok fazla hassas bölgelerde çekim almadım. Hayatın içerisinden kesitler vermeye çalıştım. Tabii ki pazarını gezdik, çarşısını gezdik, yemeklerini tatmaya çalıştık. Çok kirli yerlerden geçtik. Ama bir şekilde hayata adapte olan insanların da tutunmaya çalıştığını, mücadele ettiğini, onu da görüyorsun yani. Bazen de empati yapıyorsun. O yüzden Myanmar Oynatma Listesi'nden bu söylediklerimin hepsini izleyebilirsiniz. Benim gibi belki YouTuber arkadaşlarım da bu videoyu izlerler, derler ki ya ben de bir Myanmar'a gideyim, bir Myanmar'ı göreyim. Myanmar'la alakalı son durumu merak eden insanlar olur belki. Gelmek isteyen insanlar için de buraya 10 gün ayırmanız yeterli. Burada ulaşım da çok büyük problem. O yüzden önden planlarınızı yapmanızı, para konusuna dikkat etmenizi, aynı şekilde hijyenik yerlerden yemek yemenizi, ki ben de hijyenik olmayan yerlerden biraz yemek yedim ve başıma belli olaylar geldi. Zehirlenmeler falan yaşadım. Gözüme de tel girdi ya.
Abi baksanıza tam Asya'dayız yani, o teller. Şöyle göstereyim size. Tam Asya'dayız. Velhasıl dostlar, bugün buradaki son günüm. Tabii ki bu konuyla alakalı yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Yolculuğum bazen çok güzel yemyeşil yerlerden geçiyor. Bazen de böyle kaotik yerlerden geçiyor. Dünyada hepsi var ve ben tek bir tarafı görmek istemiyorum. Bazen soruyorlar bize, ne işiniz var kardeşim Myanmar'da falan diyorlar da, burada hayatın içinden yani. Hani sen de ben de böyle bir coğrafyada dünyaya gelebilirdik. O yüzden hani birisi nasıl bizim ülkemize, ya Türkiye'de şöyle olaylar oluyormuş oraya gitmeyin deseler, bize dur hemşerim yani burada da belli olaylar oluyor ama hayat güzel diyeceğimiz gibi, yine aynı şekilde ülkelerde de belli hikayeler var. Ülkelerde de belli kültürler var. Her ne kadar burada savaş tehlikeli olsa, kendi ülkemle kıyaslayamam tabii ki. Kendi ülkem şu anda çok güvenli. Yani ben dünyayı gezdikçe ülkeme olan bağlılığım, sevgim her geçen gün daha da çok artıyor. Ama her ülkede de bir hikaye var. Bazı ülkeler gerçekten tehlikeli. Sizin gitmenize gerek yok. Bizim gibi deli YouTuber'lar zaten bir şekilde gidiyor, size sunmaya çalışıyor. Ben de bugün elimdeki görüntülerle beraber size bir miktar bir şeyler sunmaya çalıştım. Umarım durumu size özetlemişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek. Yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.